Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Kızıl Soruşturma. 2. Bölüm. Tümden Gelin Bilimi. Ertesi gün kararlaştırdığı gibi buluştuk ve Baker Sokağı'ndaki 221 B numaralı daireye baktık. Bir çift konforlu yatak odası, hoş bir şekilde döşenmiş ve 2 geniş pencereyle aydınlatılmış büyük ve havadar bir oturma odası vardı. Daire her açıdan hoşumuza gitti ve şartlar aramızda bölüştürüldüğü zaman öyle uygundu ki hemen oracıkta anlaşmayı yapıp bir an önce daireye yerleşmeye karar verdik. Aynı akşam otelden eşyalarımı getirdim. Ertesi sabah Sherlock Holmes birkaç kutu ve valizle beni takip etti. 1-2 gün kendimizi yoğun bir şekilde eşyalarımızın bulunduğu kutuları açıp boşaltmaya verdik. Bu işi de bitirdikten sonra yavaş yavaş yerleşip yeni çevremize ayak uydurmaya başladık. Sherlock Holmes kesinlikle birlikte yaşanması güç bir insan değildi. İş yaparken sessizdi ve muntazam alışkanlıkları vardı. Geceleri yatma ve sabahları kalkma saatlerini aksattığı pek nadir olurdu ve her sabah ben kalkmadan önce kahvaltısını edip çıkardı. Bazen gününü kimya laboratuvarında, bazen teşrih odalarında ve bazen de kentin en düşük yerlerinde yaptığı uzun yürüyüşlerle geçiriyordu. Çalışma azmi geldi mi hiçbir şey gücünü azaltamazdı ama ara sıra bir hali olur, oturma odasındaki kanepede neredeyse tek bir kelime etmeden ve kılını kıpırdatmadan saatlerce otururdu. Bu tür durumlarda gözlerinden hayallere daldığını ve boş boş baktığını fark ederdim. Tüm hayatının ölçülülüğü ve iradesi yasaklanmamış olsaydı uyuşturucu bağımlısı olduğundan şüphelenebilirdim. Haftalar ilerledikçe ona duyduğum ilgi ve hayattaki amaçlarına beslediğim merak yavaş yavaş derinleşerek arttı. Kişiliği ve görünüşü en dikkatsiz kişinin bile gözünden kaçmazdı. Boyu 1.80'i geçiyordu. Öyle ki eğildiğinde bile oldukça uzun boylu görünüyordu. Zeka pırıltıları okunan gözleri etkileyiciydi. Yukarıda sözünü ettiğim uyuşukluk dönemleri dışında Şahin gagasına benzeyen ince burnu tüm yüz görünüşüne atiklik ve kararlılık ifadesi veriyor, çıkık ve sivri çenesi de bir adamın kararlılığına işaret ediyordu. Ellerinde her zaman kurumuş mürekkep ve kimyasal madde lekeleri vardı. Kolay kırılabilir tıbbi araç gereçlerini kullanırken onu sık sık gözlemleme fırsatını bulduğum için olağanüstü hassasiyete sahip olan parmaklarının nasıl bir dokunuşa sahip olduğunu biliyordum. Bu adamın merakımı ne kadar kamçıladığını ve kendisiyle ilgili her konuda suskunluğuna bir son vermesi için gayret ettiğimi itiraf edersem, okuyucu benim herkesin işine burnunu sokan bir insan olduğumu düşünebilir. Ama beni yargılamadan önce yine de hayatımın ne kadar boş geçtiğini ve dikkatimi çekecek hiçbir şeyin olmadığını unutmayın. Havanın çok güzel olduğu günler dışında sağlığım dışarı çıkmama izin vermiyordu ve beni çağırıp günlük hayatımın monotonluğuna son verecek hiçbir arkadaşım da yoktu. Bu şartlar altında arkadaşımın üzerindeki sır perdesini kaldırmayı seve seve kabullendim ve zamanımın çoğunu bu sırrı çözmeye çalışarak harcadım. Tıp okumuyordu. Bir soruma verdiği cevapla Stanford'un bu konudaki düşüncesini doğrulamıştı. Kendisini herhangi bir bilim dalında bir yere getirecek ya da bilgi dünyasına açılan herhangi bir kapıdan geçmesini sağlayacak hiçbir çalışma için çaba harcamıyordu. Yine de bir takım çalışmalarda gösterdiği heves dikkate değerdi ve tuhaf sınırları içinde bilgisi o kadar geniş ve ayrıntılıydı ki gözlemleri beni gerçekten de hayrete düşürmüştü. Hiçbir insan belirli bir görüş açısına sahip olmadan bu kadar çok çalışıp öyle kesin bilgileri kesinlikle elde edemezdi. Düzensiz okuyup öğrenenler bilgilerinin doğruluğu açısından çok az dikkate değerdir. Hiçbir insan çok iyi bir sebebi olmadıkça kafasını küçük meselelerle meşgul etmez. Holmes'un bilgisizliği de bilgisi kadar olağanüstüydü. Çağdaş edebiyattan, felsefeden ve politikadan neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Thomas Carlyle'dan birkaç dize alıntı yapmam üzerine saf bir şekilde onun kim olduğunu ve neler yaptığını sordu. Kopernik düzeni ve güneş sisteminin nasıl oluştuğundan habersiz olduğunu görünce şaşkınlığım doruk noktasına çıktı. 19. yüzyılda herhangi bir medeni insanın dünyanın güneşin çevresinde döndüğü gerçeğini bilmemesi o kadar garipti ki
bunları bilmediğine kendimi zor inandırdım. Şaşırmış gibi görünüyorsunuz dedi yüzümdeki şaşkınlık ifadesine gülerek. Şimdi öğrendiğime göre bu öğrendiklerimi unutmak için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Unutmak için mi? Bakın diye açıklamaya başladı. İnsan zihninin boş bir çatı katına benzediğini ve insanın bu çatı katını kendi seçeceği mobilyalarla döşeyeceğini düşünüyorum. Yalnızca bir aptal önüne gelen her bilgiyi kapar, böylece ona faydası dokunabilecek bilgiler kalabalıklaşır ya da birçok şey birbirine girer ve o bilgiye ihtiyacı olduğunda güçlükler yaşar. Ama becerikli ve usta bir kimse zihninde ya da çatısında bir şeyler alırken son derece dikkatlidir. İşini yapmasına yardım edecek aletlerden başka hiçbir şey yoktur ama bunları da sınıflandırmış ve kusursuz bir düzene sokmuştur. O küçük odanın duvarlarının esnek olduğunu ve her ölçüde genişleyebileceğini düşünmek hata olur. Emin olun ki zaman geliyor, zihninize kattığınız her bilgiyle önceden bildiğiniz bir şeyi unutuyorsunuz. Bu yüzden önemsiz bilgilerin önemlilerin önünü tıkamaması çok büyük önem taşıyor. Ama söz konusu güneş sistemi diye karşı çıktım. Dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söylemenin diyerek sabırsızlıkla sözümü kesti. Bana ne faydası var? Dünya isterse ayın çevresinde dönsün. Ne benim ne de işim için hiçbir önemi yok. Tam işinin ne olabileceğini sorma noktasına gelmiştim ki tavırları bu sorumun iyi karşılanmayacağını gösterdi. Kısa konuşmamızın üzerine düşünmeye koyuldum ve bu konuşmadan bir takım sonuçlar çıkarmaya çalıştım. Kendi ilgi alanıyla alakası olmayan hiçbir bilgiyi edinmeyeceğini söylemişti. Bu yüzden sahip olduğu bilgiler ancak işini görecek kadardı. Çok iyi olduğunu bana gösterdiği birkaç özelliğini zihnimde numaralandırdım. Hatta bir kalem alıp onları defterime not ettim. Yazmayı bitirdiğimde yazdıklarıma gülmekten kendimi alamadım. Defterimde şunlar yazılıydı. Sherlock Holmes'un özellikleri 1. Edebiyat 0. 2. Felsefe bilgisi 0. 3. Astronomi bilgisi 0. 4. Politika bilgisi az. 5. Botanik bilgisi değişken. Genel olarak güzel avrat otu, afyon ve zehirler konusunda bilgisi iyi. Bahçıvanlık hakkında hiçbir şey bilmiyor. 6. Jeoloji bilgisi. Pratik ama sınırlı. Bir bakışta toprak türlerini birbirinden ayırabiliyor. Yapılan yürüyüşlerden sonra bana pantolonundaki çamur lekelerini gösterip renklerinden ve koyuluğundan bu lekelerin Londra'nın hangi bölgesinden üzerine bulaşmış olabileceğini söylüyor. 7. Kimya bilgisi. Çok derin. 8. Anatomi bilgisi. Kusursuz ama sistematik değil. 9. Kriminoloji bilgisi. Çok fazla. 100 yılda yaşanmış ve işlenmiş olan bütün cinayet ve skandalları en ince ayrıntısına kadar biliyor. 10. İyi violonsel çalıyor. 11. Yetenekli bir eskrimci, boksör ve kılıç ustası. 12. İngiliz yasaları üzerine iyi bir pratik bilgisi var. Yaptığım listede oldukça çok ilerlemiştim ki kağıdı umutsuzluk içinde ateşe attım. Bu adamın tüm bu özellikleri kendinde buluşturarak çalıştığı ve bu özelliklerin hepsine sahip olması gerektiren bir işinin ne olduğunu tam olarak bir öğrenebilsem dedim kendi kendime. Bu merakımdan bir an önce kurtulabilirim. Sözünü ettiğim yetenekleri içinde en çok violonsel çalması üzerinde durdum. Diğer tüm yetenekleri harikuladeydi ama violonsel çalması kadar tuhaf değildi. Violonseliyle ünlü bestecilerden parçalar çalardı. Hem de zor parçalar, iyi biliyordum. Çünkü ricam üzerine Mendelssohn'un liderinden ve diğer ünlülerden birkaç parça çalmıştı. Ama tek başına kaldığı zaman çok nadiren müzikle uğraşır ya da herhangi bir tanınmış parçayı çalardı. Bazı akşamlar koltuğunda arkasına yaslanıp gözlerini kapar ve dizindeki kemanından dikkatsizce gıcırtılar çıkarırdı. Kimi zaman çıkan notalar güçlü ve hüzün doluydu. Bu notalar ara sıra muhteşem ve neşeli de olurdu. Açıkçası notalar ruhuna egemen olan düşünceleri yansıtıyorlardı ama müziğin bu düşüncelere yardım edip etmediği, violonsel çalmasının saçma bir arzu ya da basit bir merak olup olmadığına karar veremiyordum.
Gösterdiğim sabrın ufak bir karşılığı olarak en sevdiğim parçaları çalmasaydı, birbiri ardına çaldığı ve insanı çileden çıkaran parçalarına isyan edebilirdim. İlk hafta içinde bizi arayıp soran kimse olmadı ve arkadaşımın da benim gibi yalnız bir insan olduğunu düşünmeye başladım. Sonradan birçok tanıdığı olduğunu ve bu tanıdıklarının toplumun değişik sınıflarına mensup olduğunu öğrendim. Bay Lestrade adında ufak tefek, soluk benizli, fare suratlı ve kara gözlü, haftada 3-4 kez gelen bir adamla tanıştım. Bir sabah şık giyimli bir kız gelip yarım saatten fazla bir süre oturdu. Aynı günün öğle saatinde Yahudi bir seyyar satıcıya benzeyen, saçları ağarmış, kılıksız ve oldukça heyecanlı görünen ve hemen arkasından oldukça yaşlı bir kadının takip ettiği acayip ziyaretçi geldi. Bir başka seferinde de yaşlı ve beyaz saçlı bir beyefendi gelip arkadaşımla konuştu. Başka seferde acayip suratlı, pamuklu kadifeden yapılmış üniforması içinde bir demiryolu hamalı geldi. Her sınıfa mensup bu ilginç kişiler geldiği zaman Sherlock Holmes oturma odasını kullanabilmek için bana rica ederdi. Ben de yatak odama çekilirdim. Beni rahatsız ettiği için her seferinde özür dileyerek bu odayı bir iş yeri olarak kullanmam gerek der. Bu insanlardan müşterim diyerek kısa bir açıklama yapardı. Elime yine üstü kapalı bir şekilde de olsa işinin ne olduğunu sorma fırsatı geçmişti ama terbiyem bir insanı eğer istemiyorsa kendisine ait özel şeyleri söylemesi için zorlamama müsaade etmedi. İşinin ne olduğunu bana söylememesi için haklı bir takım nedenleri olduğunu düşündüm ama çok geçmeden yeri geldiği bir sırada ağzındaki baklayı çıkarttı. 4 Mart'tı. Hatırlamam için iyi bir nedenim var. O sabah her zamankinden daha erken kalkmış ve Sherlock Holmes'u hala kahvaltısını yaparken yakalamıştım. Ev sahibesi geç kalkma huyumu çok iyi bildiğinden dolayı sofrada benim için kahvaltı hazırlamamıştı. Anlamsız bir huysuzlukla zili çaldım ve ters bir şekilde kahvaltıya hazır olduğumu söyledim. Sonra zaman geçirmek için masadan bir gazete aldım. Bu sırada arkadaşım tostunu kıtır kıtır yiyordu. Gazetedeki makalelerden birinin başlığı kalemle çizilerek işaretlenmişti. Doğal olarak göz gezdirmeye başladım. Makalenin biraz gösterişli olan başlığında hayat kitabı yazılıydı ve gözlemci bir insanın hayatta karşısına çıkanları doğru ve sistematik bir şekilde incelemesi sonucu ne kadar çok şey öğrenebileceğini anlatmaya çalışıyordu. Makale, zekice ve anlamsız fikirlerin olağanüstü bir karışımıydı. Açıklamalar ilginç ve etkileyiciydi ama sonuçlarını konudan uzak ve abartılı buldum. Yazar, insanın yüzünde meydana gelen anlık bir ifade, bir kasın gayri ihtiyari oynaması ya da normal olmayan bir bakış sayesinde insanın en gizli düşüncelerini etraflıca anlayabileceğimizi iddia ediyordu. Yine yazara göre iyi gözlem ve analiz etme becerilerine sahip birini aldatmak imkansızdı. Vardığı sonuçlar Öklit'in önermeleri kadar hatasızdı. Cahil insanlara bu sonuçlar öyle ürkütücü gelecekti ki bu sonuçlara varmak için yaşadığı süreçleri anlatana kadar yazarın bir büyücü olduğunu bile düşünebilirlerdi. Bir su damlasından diyordu yazar, Atlantik Okyanusu'nun ya da Niagara Şelalesi'nin gerçek olduğunu ikisini de görüp duymamış olmamıza karşın çıkartabiliriz. Tüm hayat büyük bir zincirdir. Doğada her gördüğümüz de bu zincirin bir halkasıdır. Diğer tüm sanatlar gibi tümden gelim ve analiz bilimi de uzun ve sabırlı bir çalışma sonucu öğrenilir ama hayat hiçbir ölümlünün bu bilimi en mükemmel şekilde öğrenmesine izin verecek kadar uzun değildir. Konunun en büyük güçlüklerini anlatan bu ahlaki ve zihinsel yönlerine dönmeden önce bırakalım da araştırmacı daha önemli sorunların üstesinden gelsin. Bırakalım bir ölümlüyle tanıştığında adamın geçmişini ne işle veya sanatla uğraştığını daha ilk bakışta anlasın. Bunlar basit bir egzersiz gibi görünebilir fakat gözlem yeteneğini geliştirir ve bir insana neden, nereye bakması gerektiğini öğretir. Bir adamı tırnaklarından, ceketinden, kolundan, çizmesinden, pantolonunun dizlerinden, işaret ve başparmaklarından, yüz ifadesinden, gömlek kolundan, tüm bunların her biri sayesinde ne iş yaptığını kolaylıkla anlayabiliriz. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde işinin uzmanı olan araştırmacının yanılgıya düşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne saçma ve boş laflar diye bağırdım gazeteyi masaya fırlatarak.
Hayatımda bu kadar saçma bir şey okumamıştım. Sorun nedir diye sordu Sherlock Holmes. Ne mi? Bu makale dedim yumurta kaşığımla makaleyi işaret edip gelen kahvaltımın başına otururken. İşaretlemiş olduğunuza göre okumuş olduğunuzu da düşünüyorum. Zekice yazıldığını inkar etmiyorum. Yine de beni sinirlendirdi. Besbelli bu teori inzivaya çekilip kendini çalışmalarına vererek bu küçük paradoksları geliştirmiş, koltuğundan kalkmayan bir tembele aittir. Düşünceleri hiç pratik değil. Onu yeraltı treni 3. sınıf bir vagona tıkarak içerideki tüm yolcuların ne iş yaptığını söylemesini isterdim ve söyleyemeyeceğine dair de 1'e 10 bahse girerdim. Paranızı kaybederdiniz diye cevap verdi Holmes sakince. Makaleye gelince onu ben yazdım. Siz? Evet, gözlem ve tümden gelin bulunma yeteneğim var. Bu makalede açıkladığım ve size göre gerçeklikten uzak olan teorilerim aslında oldukça pratiktir. Öyle pratik ki ben bunlardan ekmeğimi çıkartıyorum. Peki nasıl diye sordum elimde olmadan. Aslında benim kendime ait bir mesleğim var. Sanırım dünyada bu işi yapan tek kişiyim. Ben bir danışman dedektifim. Bunun ne anlama geldiğini umarım anlamışsınızdır. Burada, Londra'da devlete bağlı ve birçok özel dedektif vardır. Bu insanlar hata yaptı mı bana gelirler ve ben de onları doğru ize yöneltirim. Tüm kanıtları önüme koyarlar ve genellikle suç tarihi bilgimin de yardımıyla sorunlarını çözmeyi başarırım. İşlenen suçlar arasında büyük bir benzerlik vardır ve önceden işlenmiş olan bir suçun tüm ayrıntıları parmaklarının ucundaysa bir birinciyi aydınlatamaman garip olur. Lestrade tanınmış bir dedektiftir. Bir sahtekarlık davasında başını biraz derde sokmuş. Onu buraya getiren mesele buydu. Peki ya diğer insanlar? Onlar çoğunlukla özel araştırma büroları tarafından gönderiliyor. Hepsinin de bir şeyler yüzünden başı dertte ve biraz bilgi edinmek istiyorlar. Ben anlattıklarını dinlerim, onlar da benim önerilerimi dinler ve sonra ücretimi alırım. Demek istediğiniz diye söze başladım. Odanızdan dışarı adımınızı atmadan başka insanların kendi gözleriyle her detayını görüp de hiçbir şey yapamadığı karmaşık davaları çözdünüz mü? Öyle sayılır. Sezgilerim kuvvetli diyebilirim. Ara sıra biraz karışık davalar da karşıma çıkar. Öyle oldu mu koşarak gidip her şeyi kendi gözlerimle görmem gerekir. Sorunlar karşısında işime yarayan her şeyi mükemmel bir şekilde kolaylaştıracak birçok özel bilgim var. Makalede yazılı olup sizi sinirlendiren tümden gelim kurallarının pratikte bana bir faydası yoktur. Gözlemleme benim için ikinci plandadır. İlk buluştuğumuzda Afganistan'dan geldiğinizi söylediğimde şaşırmış gibi görünüyordunuz. Hiç şüphesiz size bunu biri söylemişti. Hiç alakası yok. Afganistan'dan geldiğinizi hemen anlamıştım. Uzun zamandır süregelen alışkanlığım sonucunda düşünceler kafamdan sırayla öyle kolay geçti ki aradaki adımları düşünmeden sonuca vardım. Yine de bazı adımlar attım. Düşünceler kafamdan sırayla şöyle geçti. Karşımda tıp doktoru tipli bir beyefendi var ama bir asker havası da var. Öyleyse kesinlikle ordu doktoru olmalı. Tropikal iklimden yeni gelmiş olmalı çünkü yüzü esmer ama derisinin doğal rengi bu değil çünkü bilekleri açık renk. Zorluklar ve hastalıklarla mücadele etmiş. Bu bitkin yüzünden kolayca anlaşılıyor. Sol kolundan yaralanmış çünkü kolay bükemiyor ve tuhaf bir şekilde tutuyor. Tropikal iklimin neresinde İngiliz ordusunun bir doktoru bu kadar zorluk çekip kolundan yaralanabilir? Tabii ki Afganistan'da. Bu düşüncelerin kafamdan geçmesi bir saniyemi bile almadı. Sonra da Afganistan'dan geldiğinizi söylediğimde hayret ettiniz. Bu kadar açıklama yeter dedim gülümseyerek. Bana Edgar Allan Poe'nun Dupin'ini hatırlatıyorsunuz. Böyle insanların öykülerin dışında yaşadığından haberim yoktu. Sherlock Holmes ayağa kalktı ve piposunu yaktı. Beni Dupin'le karşılaştırarak bana iltifat ettiğinizden hiç şüphem yok diye karşılık verdi. Benim düşünceme göre Dupin çok aşağılık kompleksli bir insandı. Arkadaşları düşüncelerini açıkladıktan sonra çeyrek saat sessiz kalarak söze karışması çok gösterişli ve yapay bir hareketti. Hiç şüphesiz analitik bir dehaya sahipti ama Poe'nun hayal ettiği türden bir fenomen olmaktan çok uzaktaydı. Gibeon'un eserlerini okudunuz mu diye sordum. Lecoq sizde bir dedektif düşüncesi oluşturuyor mu? Sherlock Holmes alaycı bir şekilde burun büktü. Lecoq zavallı bir acemiydi dedi öfkeli bir sesle. Beğendiğim bir tek yönü vardı, o da enerjisi. O kitap beni hasta etmişti.
Sorun meçhul bir mahkumu teşhis etmekti. Ben bu işi 24 saat içinde yapabilirdim. Lecoq 6 ayını verdi. Bu kitap dedektiflerin kaçınması gereken davranışların bulunduğu bir ders kitabı olarak kullanılabilir. Hayranı olduğum iki karakter hakkında böyle laubali bir şekilde konuşması beni çok kızdırmıştı. Pencereye doğru yürüyüp kalabalık sokağa bakmaya başladım. Bu adam daha zeki olabilir dedim kendi kendime ama kesinlikle kendini çok beğenmiş. Bugünlerde ne suç işleniyor ne de suçlular kol geziyor dedi şikayet edercesine. Akıllı olmanın bizim meslekte büyük faydası vardır. Adımı ünlü yapacak potansiyele sahip olduğumu biliyorum. Yaşayan ya da yaşamış hiçbir insan ne benim ortaya koyduğum çalışmaya ne de doğuştan gelen yeteneğime sahiptir ve sonuç nedir? Ortaya çıkaracak bir suç ya da en azından sebebi açık ve acemilikle işlenmiş sıradan bir Scotland Yard görevlisinin bile üstesinden gelebileceği bir olay yok. Kendini beğenmiş bir şekilde konuşmasına hala kızgındım. Konuyu değiştirmenin daha iyi olacağını düşündüm. Şu adamın ne aradığını merak ettim dedim. Apartman numaralarına endişeli bir şekilde bakıp yolun diğer tarafından yukarı yürüyen iri yapılı ve basit giyimli bir adamı işaret ederek. Elinde mavi büyük bir zarf vardı ve mesaj taşıdığı belliydi. Deniz kuvvetlerinden emekli olmuş çavuşu kastettiniz herhalde dedi Sherlock Holmes. Kendinle övün diye içimden geçirdim. Tahminini doğrulayamayacağımı biliyor. Tam bu düşünce zihnimden geçmişti ki izlediğimiz adamın gözü bizim ev numarasına takıldı ve koşarak yolun karşısına geçti. Birisi kapıya gürültüyle vurdu ve aşağıdan gelen kısık bir ses ve ardından basamaklara çıkan ağır ayak sesleri duyuldu. Evin kapısını açtığımda "Bay Sherlock Holmes'a" dedi. Odanın içine adımını atıp elindeki mektubu arkadaşıma vererek. Kendini beğenmişliğine bir son vermek için elime fırsat geçmişti. Deminki sözlerini kafasından uydururken bunu çok az düşünmüştü. "Sorabilir miyim?" dedim en yumuşak sesimle. "Ne iş yapıyorsunuz?" "Bir otelde kapıcıyım" diye gülümseyerek cevap verdi. "Üniformamı tamire verdim." "Eskiden ne iş yapardınız?" diye sordum arkadaşıma anlamlı bakarak. "Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin hafif piyade bölüğünde çavuştum efendim." "Soracağınız başka bir şey var mı efendim?" "İzninizle efendim." Topuklarını birbirine vurup başını kaldırarak selam verdi ve geldiği gibi hızla çıkıp gitti.